Avrupa'dan vize almanın deveye hendek atlatmaktan daha zor hale geldiği, Türkiye'de tatil yapmanın ise Türkler için giderek daha pahalı olduğu bu günlerde Türk turistlerin ufak bir miktar ödeyerek uygun fiyatlı ve farklı bir tatil yapmak için yöneldiği güzide Endonezya adası Bali'deyiz. Eğer siz de benim gibi gideceğiniz yerleri öncesinde Instagram'da araştıran biriyseniz karşınıza şu tip fotoğrafların ve videoların çıkmış olma olasılığı çok yüksek. Bir kez de ben deneyeyim dedim. Ancak Bali'de trafik tam bir kaos. Sağdan soldan fırlayan motorlar, engebeli yollar ve yoğun insan kalabalığı nedeniyle araç kiralayıp kullanmak pek mantıklı değil. Tam da bu noktada şans eseri Instagram turu karşıma çıktı. İncelediğimde istediğim tüm yerlere ve fazlasına götürdüğünü, üstelik fotoğraf çekebilen ve araç kullanabilen bir tur rehberiyle birlikte geldiğini gördüm. İşte bu yüzden hadi bakalım bu deneyim gerçekten değer mi diyerek bu tura katıldım. Sabah henüz kargalar kahvaltısını yapmadan tur rehberimiz bizi otelimizden aldı ve ilk durağımız olan Cennet Kapısı olarak da anılan Lepunyak Tapınağı'na doğru yola çıktık. Açıkçası burası Instagram'da en çok gördüğüm yerlerden biri ve bu turu almamı sağlayan iki nedenden biriydi. Ancak Bali'nin o nazlı havası yine iş başındaydı. Aracı park ettikten sonra Bali modasına uygun olarak poşet kreasyonumuzu canlandırıp minibüse geçtik ve tapınağa doğru ilerledik. Minibüsten iner inmez hemen sarong giymemiz gerektiği söylendi. Kıyafetiniz ne olursa olsun tapınağa yalnızca sarong adı verilen bu yerel uzun etekliyle giriş yapılabiliyor. Ardından tur rehberimiz bizi bir kafeye bıraktı ve fotoğraf için sıra almaya gitti. Sıramızı aldık, 64. sıradaydık. Dolayısıyla kahvaltı için biraz zamanımız oldu. Şimdi bir Bali kahvaltısı ve kahvesi söyledik. Onu bekliyoruz. Yalnız hava durumu daha önce göstermiş olduğum gibi kötü. Sis var ve yağmur yağıyor aralıksız. Açıkçası modumu düşürmedi desem yalan söylemiş olurum. Neyse umarım birkaç güzel fotoğraf çekilebiliriz. Kahvaltımızı ettik, kahvemizi içtik derken tur rehberi döndü ve bize fişimizi atmamamız gerektiğini söyledi. Tapınak yokuşunu tırmandık, girişte kafamıza okunmuş su serptiler ve o zaman sabahın köründe gelmemize rağmen neden 64. sırada olduğumuzu öğrendik. Sıramızın gelmesini beklerken tur rehberimiz tapınakta fotoğraflarımızı çekti. Hatta ben daha sormadan bana bir Instagram videosu bile çekti. Yorumu size bırakıyorum. Biraz oyalandıktan sonra o meşhur Cennet Kapısı fotoğrafının çekildiği yere geçtik. Size büyük sırrı açıklıyorum. O mükemmel yansımalar kutsal bir gölet sayesinde değil, bir aynayla yapılıyor. Telefonunuzu oradakilere veriyorsunuz ve size fotoğrafları çekmek için çok kısa bir süre veriyorlar. Bu yüzden pozları önceden planlamak çok önemli. Açıkçası ben biraz stres oldum ama itiraf edeyim fotoğraflar efsane oldu. Buradaki fotoğraflarımızdan sonra tur rehberimizin neden fişinizi atmayın dediğini anladık. Bizi kahvaltı yaptığımız yerin üst katına çıkardı ve yine aynanın başrol oynadığı birkaç tane daha fotoğraf çekildik. İlk durağımızda elde ettiğimiz başarılı sonuçların ardından öğlene doğru ikinci durağımız olan Tirtaganga adlı su sarayına geldik. Burada yer alan havuzların içerisinde binlerce dev gibi Japon balığı var. Şimdi de ikinci durağımız olan Su Sarayı'ndayız. Burada fotoğraf çekileceğiz. Burası da turistik yerlerden bir tanesi. Rehberimiz bize balık yemi aldı ve balıklara şu an zaten yem atıyor. Biz de balıkları besleyeceğiz. Buraya gelmemiz diğer lokasyondan yaklaşık olarak 15 dakika sürdü. Bakalım buradaki fotoğraflarımız nasıl olacak? Bu tur boyunca adeta bir kütük gibi poz veremediğimi fark ettim. Her ne kadar tur rehberi poz fikirleri verse de burada kıyafetimden pişman olduğum ve güneş direkt gözüme geldiği için pek tad alamadım. Mekan çok güzeldi ama fotoğraf konusunda biraz talihsizlik yaşadım. Sarayının ardından tekrar arabaya atlayıp açık büfe öğlen yemeği yiyebileceğimiz bir yere doğru yolda çıktık. Eğer kıyafetlerimi nasıl değiştirdiğimi merak ediyorsanız tam da böyle arabada değiştiriyordum. Bali'nin dar köy yollarında yaklaşık 1 saatlik bitmek bilmeyen yolculuktan sonra gitmek istediğimiz yere ulaştık. Turumuzun bir parçası olan öğle yemeğine geldik. Açık büfe var, çeşitli seçenekler var ve çok acıktık. Açıkçası 27 kilometre yolu bir saatten daha fazla sürede aldık. Ve gerçekten çok iştahım açıldı. Şimdi bunu yiyip turumuza devam edeceğiz.
Karnımızı güzelce doyurduktan sonra uzaklık olarak kısa lakin süre olarak uzun süren bir yolculuğun ardından Tukat Cepung Şelalesi'ne geldik. Bir sonraki durağımız adını hatırlayamadığım şelale. Burada Mayo ile fotoğraf çekileceğiz. Meğerse Instagram'da çok ünlü bir yermiş. O yüzden tur rehberimiz bizi buraya getirdi. Şimdi şelalenin yanında fotoğraflarımızı çekeceğiz. Fotoğraflardan gizli bir cennet gibi görülen bu şelalelere ulaşmak için epey bir yürümek gerekiyor. Onlarca merdiveni indik, taşlar ayaklarımıza bata bata sulardan yürüdük. Gerçekten de büyüleyici bir şelale bulduk. Ancak fotoğraflar tam bir hüsran. Burada suçu fotoğraf çekmekle yükümlü olan tur rehberimizin pek de iyi bir iş çıkaramayışına atıyorum. Manzarayı görmek için iyi bir fotoğraf çeken biriyle geliyorsanız harika. Ama bizimkiler yine tırt çıktı. Şelaleden dönerken o uzun basamaklardan tekrar tırmanıp nefes nefese kaldıktan sonra araca atlayıp yine bitmez gibi görünen o yollara koyulduk. Bu seferki yer için gerçekten çok heyecanlıydım. Hatta bu turda gitmek istediğim bir numaralı yer burasıydı. Instagirl'lerin renkli renkli elbiseler giyip pirinç tarlası manzarasında salıncaktan sallandığı o yer. Bu tura çıkmadan önce o elbiselerin kiralandığından bir haberdim. Lakin tur rehberi elbise kiralayıp kiralamayacağımı sorunca anladım ki bu Instagirl'lerin hepsi elbiseyi kiralıyormuş. Peki benim neyim eksik? Neyse, elbisesine ayrı, fotoğrafına ayrı, drone uçurmasına ayrı para ödedikten sonra telefonu verdim ve fotoğrafları çeken çocuk resmen "Piyanist bana bırak" dedi. Piyanist bana bırak. Okay, drop it your dress. İnanılmazdı. Hangi pozu nasıl vermem gerektiğini söylemekle kalmayıp fotoğraf, video, Allah ne verdiyse çekti. Bu fotoğrafların ve videoların hiçbirinde herhangi bir edit yok. Tüm ayarları telefondan yaptı. Salıncaktan sonra kuş yuvasına da bir konalım dedik. Güzel bir iş çıkarttılar ancak bana biraz cringe geldi. Neyse çekim bitti, biraz drone uçurup manzaranın tadını çıkartayım derken az kalsın Allah'a kavuşuyordum. O çok sevdiğim elbisenin kuyruğu neredeyse canımı alacaktı. Neyse ki ufak bir yarayla bu durumu atlattım. Turumuzun son ayağında Ubud yakınlarındaki bir kahve fabrikasına geldik. Bu sırada saat 6'ya gelmişti bile ve yaklaşık 12 saattir bu turdaydık. Kahve fabrikası kapanmasına rağmen bir görevli bizi kahvenin ormandan fincana yolculuğunu anlattı. Turun belki de en ilginç noktası dünyanın en pahalı kahvesi olan Luwak kahvesinin yapımında başrol oynayan Luwak kedisini görmemizdi. Luwakların normalde kafeste tutulmadığını, doğal olarak zorlanmadan beslendiğini söylediler. And we never push the animal to eat coffee bean every day, sir. So different of the animal. When they eat coffee bean, we produce luwak coffee. If they don't want, it's okay. We don't produce this. Ama içimizde hala bir acaba sorusu var. Basit olarak ormanda Luwak kedisi gidip kahve çekirdeklerini yiyor, sonra da kakitosunu yapıyor. Ve bu kakitoyu temizleyip kahve yapıyorlar. Turun ardından da kahve tadımına geçtik. Bali'deki Instagram gezimizin son ayağında kahve fabrikasına geldik. Kahve fabrikasında kahve ve çay çeşitleri bulunuyor. En önemli ürünleri Luwak kahvesiymiş. Hayvanla da tanışma fırsatımız oldu. Şu an tadım yapacağız. Kahvelerin hepsinden birer tane, Luwak dışında hepsinden birer tane tadacağız. Çünkü o pahalıymış. Ormanın içinde bir alandayız. Arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi tadım yapacağız. Vanilla coffee reminds you of Nescafe, no? Çok güzel. Bunu merak ediyorum. Avokado kahvesini. What kind of animal is that? Rosella da var. Şimdi Luwak kahvesini deniyorum.
Yumuşak. Biraz arkadan başka bir tat geliyor. Normal kahveye benziyor. Bir şey yok. Bence damak tadı daha geniş olanlar bu farkı anlayabileceklerdir. Ama hani böyle sert bir şey yok yani yüzünden yumruk atmıyor. Kahve fabrikası turu güzeldi. Luwak kedisiyle tanışıp dünyanın en pahalı kahvesini tatma fırsatı bulduk. Fakat neden bir Instagram turunun parçası olduğuna hala anlam veremedik. 14 saat süren bu turun ardından tur rehberi bizi otelimize bıraktı. Peki bu özel Instagram turu fiyatına değdi mi? Eğlendik, harika yerler gördük, muhteşem fotoğraflar çektik. Ama açık konuşmak gerekirse fotoğrafların çoğunu rehber değil oradaki çalışanlar çekti. Fotoğraf çekenlere bahşiş bıraktık. Salıncak fotoğrafı için kiraladığımız elbise ve fotoğraf hizmeti ise tura dahil değildi. Sabah kahvaltımız tura dahil değildi ancak öğle yemeğimiz turun bir parçasıydı. Açıkçası kişi başı $114 Bali için çok yüksek bir rakam. O fiyatın çok daha altına sürücülü bir araç kiralayabilirsiniz. Maalesef biz bundan haberdar değildik. Bazen tur rehberleri çok iyi fotoğraf çekebiliyor. Ancak bizim tur rehberimiz çok iyi bir iş çıkaramadı. İyi bir adamdı ve şirket muhtemelen bizim ödediğimiz paranın çok azını ona ödüyordu. Sonuç olarak bizim için güzel bir deneyimdi ama mükemmel değildi. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.